Merhabalar. Bugün sizlere saç ekimi tekniğinin aşamalarından bahsedeceğim. Hastamız saç ekimi için hastaneye geldiği zaman sabah ilk yapılan iş hastadan kan almaktır. Hastanın kanını aldıktan sonra hastanın saç ekimi için gerekli olan tıbbi testleri yapılır. Hekim arkadaşlarımız bunları gözden geçirir. Hastamız saç ekimi için uygunsa tıbbi tahlilleri sonucunda saç ekiminin ilk aşaması olan planlama aşamasına geçilir. Planlama aşamasında hastanın saç ekilecek alanı gözden geçirilir. Hastanın açıklığına bakılır. Saç yapısına bakılır. Kılların cinsine, kalınlığına ve diğer detaylar kontrol edilir. Sonrasında bununla ilgili bir planlama yapılır. Hastaya kaç greft transfer edilecekse onun planlaması yapılır. Hastanın bir saç ekim alanı dediğimiz bir alan vardır ki saç ekim alanı hastamızın ön hattıdır. Saçın döküldüğü alandır. Bir de saç köklerini topladığımız alan vardır. Saç köklerini topladığımız alanda hastanın kulaklarının arkasından ense bölgesidir. Burası genetik olarak saç dökülmeyen alandır. Buradaki saçların kalitesine bakılır. Greftlerin toplanacağı alandaki ve ekim alanıyla ilgili planlama yapılır. Burada uygun sayı elde edildikten sonra, uygun plan elde edildikten sonra hastaya bu plan anlatılır. Bu kadar greft transfer edilecek, bu kadar alana yayılacak, bu kadar sıklıkta olacak, görüntüsü de bu şekilde olacak diye hastanın onayı alındıktan sonra gerekli çizimler yapılarak hasta operasyona başlanır. Operasyon kısmında hastamız ilk başta yüzüstü yatacak bir pozisyonda planlanacak şekilde hasta yatırılır. Lokal anesteziye geçilir. Lokal anestezi sırasında kullandığımız özel enjektörler vardır. Diş uyuşturma sırasında da bu enjektörler kullanılır. Bu enjektörlere lokal anestezi materyali çekilir. Hasta yüzüstü pozisyonda yatarken hastanın saç ekimi için greftleri toplanacak alan çerçeve şeklinde lokal anesteziyle uyuşturulur. Burada yaklaşık 8-10 tane enjeksiyon yapılır hatta. Sonrasında da iç hatlara enjeksiyon yapılır. Toplamda 15, hastanın durumuna göre 15-20 enjeksiyonla hastanın o bölgesi uyuşur. Hasta bundan sonra acı hissetmez. Fakat dokunma duyusu ve oradaki greftlerin çıkartılma sırasındaki hisleri hasta duyar ama acı hissetmez. Burada lokal anestezi için kullanılan farklı teknikler vardır. Konforlu lokal anestezi denilen teknikler uygulanır. Hastaya bir cihaz batırılır, lokal anestezi içeride patlar. Fakat hekim olarak biz bunları tercih etmeyiz çünkü o patlama sırasında damarlara, sinirlere zarar verir. Biz klasik yöntemle hastayı ilk başta biraz ağrısı olur fakat en güvenilir ve en iyi tekniktir. Hastaya en az zarar dokunur. Sonrasında uyuşturduğumuz alanın içerisine tümesen solüsyon dediğimiz, içerisinde serum fizyolojinin ve bir miktar oradaki kanlanmayı azaltacak ürünlerin olduğu bir solüsyonu saç greftleri toplayacağımız alana cilt altına enjekte ederiz. Orayı biraz ayırırız. Cilt altı dokuyla cilti ayırırız. Biz buna şişirme tekniği deniriz. Tümesen solüsyonuyla burayı şişirdikten sonra hasta donörleri toplamak için hazır hale gelir. Bu sırada mikromotor dediğimiz bir aletle hastanın her bir kıl kökünün olduğu noktaya mikromotoru getiririz ve bu kıl kökünü buradan çekeriz. Tabii öncesinde hastanın saç tıraşını yaptığımızdan dolayı hastanın sadece kıl kökün ucu görülür. Bu kıl kökü kadar kalınlığı olan şöyle kalem ucu gibi dönen bir motordur. Bu gelir, cilde temas eder ve o kıl kökünü serbest hale getirir. Mikromotoru kullanan arkadaşımız ilk başta planlanan greft sayısınca mikromotoru cilde temas ettirerek bu saç köklerini açığa çıkartır. Bu kişiye göre 3 gün olabilir, 4 gün olabilir, 5 gün olabilir. Ne kadar greft toplanacaksa bu kadar greft açığa çıkar. Sonrasında bu açığa çıkan greftleri özel pensetlerle teker teker toplarız ve spançlara, steril, ıslatılmış özel spançlara bunların cinsine göre yerleştiririz. Çünkü bu greftler tekli çıkabilir, ikili çıkabilir, üçlü çıkabilir ve bunları ön tarafta, ön hatta bunların dizaynını yaparken bu birli, ikili, üçlü greftlerin hangisi nereye ekilecekse ona uygun yerleri planladığımızdan dolayı onları ayrı spançlar üzerine sayılarına uygun şekilde bunları dizeriz. Sonrasında bunları bir serum fizyolojik solüsyonun içerisine yerleştiririz. Bunların ölmemesi için ve 4 derecelik bir sıcaklıkta muhafaza edecek şekilde bunları kaldırırız. Ve ilk aşamamız greft toplama aşaması böylelikle biter. Bundan sonra hastaya bir dinlenme arası veririz. Bu arada hasta biraz dinlenir. Uzun süren bir işlemdir. Yaklaşık 3-4 saat arası sürer. Hastanın yemek ihtiyacı olmuştur. Yemeğini yediririz. Bu arada pansuman kapatılır. Sonra ikinci aşama olan saç köklerinin yerleştirilmesi aşamasına geçer.
İkinci aşamada hastamızı sırt üstü pozisyonda yatırırız. Arkada yaptığımız lokal anestezi uygulamasının aynısı burada da yapılır. Saç ekim alanını dönecek şekilde gene 8-10 enjeksiyonla hat belirlenir. Sonrasında içerilere lokal anesteziler yapılır. Hastanın artık hiçbir şey hissetmeyeceği hale geldiği zaman hastamız artık ikinci aşama için hazırdır. Burada da yine tümesan solüsyon dediğimiz solüsyonumuzu yine cilt altına enjekte ederiz. Buradaki amaç da cilt derisini gene cilt altından biraz ayırmak, daha rahat bir çalışma alanı oluşturmak ve hastanın kanama potansiyelini azaltmak. Bundan sonraki bu işlem aslında burada ikiye ayrılır. Ön tarafta ya DHI tekniğini kullanırız ya FUE tekniğini kullanırız. DHI tekniğini kullandığımız hastalarda tümesel solüsyonunu enjekte etmeyiz. Tümesel solüsyonunu enjekte ettiğimiz zaman cildin yüzey alanı artar. Çünkü bir balon düşünün. Balon havayla şişirildiği zaman balonun yüzey alanı artar. Yüzey alanı artınca bizim oraya yapacağımız saç kökleri yerleştirme işleminde daha geniş bir alana yerleştiririz. O solüsyon inince bunlar daha sık bir hale gelir. Fakat DHI dediğimiz teknik diğer videolarımızda takip edeceğiniz gibi daha yan yana, daha sık bir teknik, daha kalem ucuyla yapılan bir teknik olduğu için tümesel solüsyonun yapılmasına ihtiyaç duymayız. FUE tekniğinde yaptığımız tümesel solüsyonu veya tümesel solüsyonu yapmadan kalem tekniğiyle topladığımız grefleri önceden planladığımız alan içerisine transferleri gerçekleştiririz. Burada saç ekeceğimiz alanı belli zonlara ayırırız. Hastanın isteği, tıbbi olarak gereklilikler, saç dağılımına göre planladığımız ölçüde ön hattı yerleştiririz. Ön hattı yerleştirirken ön hatta arkadan topladığımız birli, ikili, üçlü greflerden bahsetmiştik. Oradaki birli greflerden ön hattı oluştururuz. Ön hatta ikili, üçlü grefler estetik amacıyla koyulmaz. Hastada güzel bir görüntü olması açısından. Burada FUE tekniği kullanıyorsak kanalları ona göre açarız. Ön hat oluştururken düz bir hat oluşturmayız. Çünkü düz hat natürel görüntüyü bozar, doğal olmayan bir görüntü oluşturur ve burada girintili çıkıntılı, daha böyle doğala yakın bir haliyle ön hattı oluştururuz ve buraya tekli greflerimizi yerleştiririz. DHI tekniğiyle de yine aynı şekilde girintili çıkıntılı bir halde ön hattı oluştururuz. Sonrasında planlarımıza bağlı olarak hangi grefleri hangi sayıda yerleştireceksek burayı tamamen doldurarak işlemi bitiririz. FUE tekniğinde kanallar açılır, içerisine saç kökleri yerleştirilir. DHI tekniğinde bunları diğer videolarımızda ayrıntılı olarak anlattık. DHI tekniğimizde ise zaten içine yerleştirilmiş, saç köklerinin yerleştirilmiş olduğu kalemlerle kökleri yerleştiririz. Ve saç ekimimizin ikinci aşamasını da bitirmiş oluruz. Bundan sonra saçımızın oradaki diğer doku parçacıklarına kandan arındırılması işlemi yapılır. Arkadaki saç köklerini topladığımız alanın pansumanı yapılır ve pansumanla kapatılır. Saç ekimi sırasında hastamız medikal bazı ilaçlar veririz. Sıvı desteği veririz, serum desteği veririz. Çünkü belli oranda kanama olur. Antibiyotik tedavisi başlarız. Çünkü herhangi bir enfeksiyona karşı koruma amaçlı. Sonrasında hastamıza bir ağrı kesici, antibiyotiğin devamı, bir haftalık devamı ve oradaki yaptığımız sıvıyı ve kanamanın ödemini, şişliğini azaltacak bir ilaç daha ekleriz. Hastamızın pansumanını kapatırız. Hastamıza uyması gereken kuralları izah ederiz. Saç ekiminden sonra yapılması gereken şeyleri ki bununla da ilgili bir videomuz var. Buradan takip edebilirsiniz. Onlar anlatıldıktan sonra hastamızın pansumanı kapatılır. Hastamız istirahate gönderilir. Zaten ilk işlem yaklaşık 3-4 saat sürecek. Bir ara verilecek. İkinci işlem o kadar sürecek. Tabii hastanın durumuna göre bu işlem 6 saat ile 9-10 saat arasında sürmekte. Uzun bir işlem. Hastamız ertesi gün istirahat eder. Bir sonraki gün, bir gün dinlendikten sonra tekrar kliniğimize gelir. Hastamızın pansumanını açarız. Hastamızın köklerini kontrol ederiz. Herhangi bir enfeksiyon var mı, bir kanama var mı, bir kanama ihtiyacı ve kanlanma bozukluğu var mı? Bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptıktan sonra hastamızın pansuman alanını tamamen sökeriz. Orayı yeniden temizleriz ve hastamızın bugün o saç yıkamasını yapacağımız tekniği hastamıza anlatırız. Bununla da ilgili bir videomuz var. İlk saç yıkamasını orada gerçekleştiririz ve hastamıza bununla ilgili durumu da anlattıktan sonra kullanacağı şampuanlar, kullanacağı vitaminler, kullanması gerekiyorsa onunla ilgili ilaçlar ve özel saç kökünü besleyici spreyler veya köpükler hastaya teslim edilir. Hasta gönderilir. Sonrasında devam edecek birçok aşama var. Bunlarla ilgili saç ekiminin sonrasında yapılacak işlemlerle ilgili videolarımızda bizi takip edebilirsiniz.